Size yıllardır bir yalan söylendi. YouTube guruları, o pahalı eğitim setleri, forumlardaki sözde uzmanlar. Hepsi bir ağızdan aynı mantrayı tekrarlayıp durdu. Videonuzu salı günü saat 2'de yükleyin. Etiketlere şunları yazın. Algoritmayı besleyin. Sanki YouTube belirli saatlerde acıkan ve doğru zamanda yemek verirseniz sizi milyonlara ulaştıracak mistik bir canavarmış gibi. Ama bir saniye duralım. Eğer bu kurallar gerçekse, MrBeast Amerika saati ile öğlen 4'te Amerika günlük işlerle uğraşırken, Avrupa'nın ise uyumaya yaklaştığı bir saatte video yüklediğinde neden milyonlar izleniyor? Veritasium tık tuzağı, yani clickbait yaptığını açıkça itiraf etmesine rağmen neden bilim kategorisinin zirvesinde? Ve Vox, basit bir haritayı nasıl oluyor da 10 milyon kişinin nefessiz izlediği bir belgesele dönüştürebiliyor? Onlar sizin bilmediğiniz bir gizli saati mi biliyor? Hayır. Bugün o görünmez çarkın içine giriyoruz. MrBeast'in neden cumartesiyi beklediğini ve o devasa yapay zekanın bizden sakladığı altın saatin sırrını çözüyoruz. Onlar algoritmayı çözmediler. Onlar sizi çözdüler. Algoritmanın aslında soğuk bir kod yığını değil, insan psikolojisinin, korkularının ve arzularının dijital bir aynası olduğunu anladılar. Bugün YouTube'un en derin, en az konuşulan mekaniklerine iniyoruz. Video yükleme saati mitinden başlayıp nöral ağların tatmin metriğine, Zeigarnik etkisinden MrBeast'in 30 saniye kuralına kadar. Bu videodan sonra içerik üretmeye bakış açınız bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Hatta şu saniyede beyninizde yarattığım açık döngünün sizi nasıl ekranda tuttuğunu fark edeceksiniz. Kim bilir, belki de içinizde keşfedilmeye bekleyen o üretici yanınızı göreceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Önce şu yayınlama saati konusunu masadan kaldıralım. Eskiden, yani 2012 öncesinde YouTube bir televizyon kanalı gibiydi. Kronolojikti. Abone olduğunuz kanalların videoları yüklendikleri sırayla önünüze düşerdi. O zamanlar, evet, prime time'da yüklemek hayati önem taşıyordu. Kitleniz okuldan veya işten geldiğinde videonuzun en üstte olması gerekiyordu. Ama bugün işler değişti. YouTube'un büyüme direktörü Todd Bupren'in açıkça belirttiği gibi modern algoritma bir itme, yani push sistemi değil, bir çekme, yani pull sistemidir. Siz videoyu yüklediğinizde YouTube onu herkese zorla göstermez. Bunun yerine bir kullanıcı uygulamayı açtığında sistem milyarlarca video arasından o an o kişi için en uygun olanı bulup getirir. Bu test grubunun açıklamasıdır. Videonuz test grubunu başarıyla geçemezse işiniz zorlaşır. Bu durumda ne yapmanız gerektiğine elbette bakacağız. Saat demiştik. Siz videonuzu gece 3'te yükleseniz bile hedef kitleniz olan o ofis çalışanı sabah 10'da YouTube'u açtığında video onu orada bekliyor olacaktır. Algoritma videonun yüklenme saatine değil, kullanıcının izlenme alışkanlığına bakar. Sizin videonuz bir zaman kapsülü gibidir. Doğru izleyici gelene kadar rafta bekler. Peki zamanlama hiç mi önemli değil? İşte nüans burada. Zamanlama videonuzun kaderini değil ama hızını belirler. Eğer Türkiye'de içerik üretiyorsanız ve videonuzu 17.00 ile 20.00 arasında yüklerseniz kitlenizin en aktif olduğu saatte ilk verileri toplarsınız. Mühendisler buna ilk hız diyor. Fizik değil, dijital bir hayatta kalma yasası. Bir videoyu yüklediğiniz an algoritma görünmez bir kronometreyi başlatır. İlk 60 dakika. Bu 60 dakika bir savaş alanıdır. Daha çok yorum, daha çok beğeni, daha hızlı bir tıklanma oranı testi. Bu videonun patlama potansiyelini erkene çeker. Ama unutmayın, eğer içeriğiniz kalitesizse dünyanın en doğru saatinde de yükleseniz o roket çakılacaktır. Kalite zamanlamayı her zaman yener. İçinizden yeni kanallara ne oluyor diye sorduğunuzu duyuyorum. Şimdi ona bakalım. Yeni kanalsanız YouTube ve algoritması sizi şu anda tanımıyor demektir.
Nasıl ki biriyle ilk tanıştığınızda benim adım diye başlayıp kendinizi tanıtırsanız, YouTube'a da kendinizi tanıtmanız gerek. Ama bu tanışma faslı boş bir odada tek başınıza ben geldim diye bağırmakla olmaz. YouTube algoritması sosyal referanslarla çalışan şüpheci bir bekçi gibidir. Ona kim olduğunuzu anlatmanın en hızlı yolu, onun zaten güvendiği, sevdiği ve milyonlarca trafik akıttığı o büyük abilerin yanına sokulmaktır. Burada kural basit. Tekerleği yeniden icat etme, tekerleği dönen araca bin. Büyük bir kanal sizin nişinizde yüksek prodüksiyonlu, milyon izlenen bir video attığında algoritma devasa bir izleyici havuzu oluşturur. Ancak algoritmanın bir sorunu vardır. Bu insanlar videoyu bitirdiğinde ne yapacak? Algoritma onları platformda tutmak için çaresizce buna benzeyen ne var diye etrafa bakınır. İşte tam o milisaniyede sizin videonuz devreye girmeli. Eğer videonuzun konusu, başlığı ve meta verileri o büyük videoyla aynı frekansta titreşiyorsa, YouTube sizi o dev kanalın yedeği, tamamlayıcısı ya da alternatifi olarak görür. Sizi alır ve o milyonluk videonun sıradaki öneri yani up next koltuğuna oturtur. Büyük kanal ana yemeği servis eder, siz ise tatlıyı sunarsınız. Treni takip edersiniz ve rüzgar tüneli etkisiyle yakıt harcamadan hızlanırsınız. Fakat gerçekçi olalım. Bazen o trene binmek zordur. Algoritma henüz size o kadar güvenmiyor olabilir. O büyük önerilenler yani suggested kapısı yüzünüze kapanıyorsa ne yapacaksınız? Pes mi edeceksiniz? Hayır. Ön kapı kilitli ise arka kapıdan gireceğiz. YouTube arama yani search ve evergreen içerikler. Burada strateji değişir. Artık eğlendirmeye değil, cevaplamaya oynarsınız. İnsanların Google'da arattığı soruları bulun. Nasıl yapılır, nedir, tarihi gibi videolar. Bu videolar saman alevi gibi bir anda patlamaz. Ama bir gayrimenkul gibidir. Yıllarca siz uyurken bile size izleyici getirmeye devam eder. Büyüklerin trenine binemiyorsanız kendi raylarınızı işte böyle döşersiniz. Temeli attıysak şimdi binayı dikelim. Çoğu içerik üreticisi hala görüntülenme yani views veya tıklama oranı CTR peşinde koşuyor. Ama YouTube'un perde arkasındaki mühendisleri 2025 vizyonlarında tek bir kelimeye odaklanıyor. Satisfaction yani tatmin. Bir videonun çok izlenmesi algoritma için artık yeterli değil. Hatta bazen tehlikeli. Algoritma artık şunu soruyor. Bu videoyu izleyen kişi zamanını boşa harcamış gibi mi hissediyor yoksa platforma minnettar mı? Bunu ölçmek için çok sinsi ve az bilinen bir metrik kullanıyorlar. Oturum süresi yani session time ve oturum sürekliliği. Eskiden sadece tıkla diyorlardı, artık yetmiyor. 2025'in algoritması bir oturum yöneticisi olarak sizi o koltuktan kaldırmamak için yeminli bir gardiyan gibi. Eğer bir video sizi platformda tutuyorsa o video kraldır. Peki bu krallar ne zaman tahta çıkıyor? Veriler yalan söylemez ama veriler korkutucudur. Burası çok önemli. Lütfen dikkatli dinleyin. Eğer videonuz izlendiğinde kullanıcı YouTube'u kapatıp gidiyorsa bu YouTube için bir felakettir. Çünkü YouTube reklam satmak ister ve kullanıcının gitmesi para kaybıdır. Ama eğer videonuz izleyiciyi gaza getirip bunun hakkında daha fazla şey izlemeliyim dedirtiyorsa ve izleyici platformda kalıyorsa tebrikler, YouTube'un altın çocuğu oldunuz. Algoritma insanları platformda tutan videoları ödüllendirir. Sadece kendi kanalınızda tutmanız da şart değil. Onları YouTube ekosisteminde tutmanız yeterli. Bu yüzden videonuzun sonunda izleyiciyi doyurup göndermek yerine yeni bir açlık yaratıp diğer videoya yönlendirmelisiniz. Buna oturum başlatıcı olmak denir ve viral olmanın en kesin yoludur. Yani YouTube'daki diğer kanallar sizin rakibiniz değil. Size yol gösteren tabelalar. YouTube'da yolunuzu bu tabelalarla bulacaksınız.
Şimdi teoriyi bırakıp pratiğe, bu işin zirvesine bakalım. MrBeast'in efsanevi Squid Game videosu 500 milyondan fazla izlendi. Bu video tesadüfen mi patladı? Hayır. Jimmy Donaldson yani MrBeast videonun ilk 30 saniyesinde bir nörocerrah gibi çalıştı. MrBeast, Triple H adını verdiğimiz bir psikolojik şablon kullanıyor. 1. Hook. İlk 3 saniye Jim ekrana çıkıyor ve bağırıyor. 456 bin dolarlık ödülle Squid Game'i gerçek hayatta yapıyoruz. Arka planda devasa seti görüyoruz. Logo yok, merhaba arkadaşlar yok, kanalıma abone olun yalvarışı yok. Sadece saf, damıtılmış bir vaat var. Beyninizdeki acaba izlemeye değer mi sorusunu daha sormadan cevaplıyor. 2. Aydın yani yükseltme. Vaadi verdikten sonra bunun sahte olmadığını kanıtlaması gerekiyor. Sonraki 10 saniyede bize setin detaylarını, paranın gerçekliğini ve yarışmacıların heyecanını gösteriyor. Beynimizdeki acaba clickbait mi şüphesini yok ediyor. İzleyiciye evet, doğru yere geldin ve düşündüğünden bile daha büyük mesajını veriyor. Ve 3. Hold yani tutma. Dikkat ederseniz kamera açısı asla 4 saniyeden fazla sabit kalmıyor. Sürekli bir hareket, ses efekti veya görsel değişim var. Buna pattern interrupt yani desen kesintisi diyoruz. Beynimiz statik şeylerden sıkılmaya programlıdır. MrBeast beyninizin sıkılma sinyali göndermesine fırsat vermeden deseni bozuyor ve dikkatinizi sıfırlıyor. Size nefes aldırmıyor. Çünkü nefes alırsanız videodan çıkabilirsiniz. MrBeast videolarını genelde cumartesileri yayınlıyor. Amerika saati olarak öğle saatlerinde. Neden? Tesadüf mü? Hayır. O, New York uyandıktan sonra Londra akşam yemeğini yerken ve İstanbul hafta sonunun keyfini çıkarırken yayınlıyor. Yani dünyanın uyanık olan büyük çoğunluğuna aynı anda buradayım diyebilmek için cumartesi öğle vakitlerini seçti. Bu bir yayın takvimi değil. Bu küresel bir senkronizasyon. Orkun Işıtmak cuma akşamını, Ruhi Çenet Gizem'in saatini seçti. Hepsinin amacı aynı. Sizin karar yorgunluğu yaşadığınız o anı yakalamak. Akşam olduğunda beyniniz yorgundur. Seçim yapmak istemezsiniz. Sadece önünüze konanı izlemek istersiniz. İşte altın saat budur. Sizin iradenizin en zayıf, algoritmanın ise en güçlü olduğu an. Peki ya eğlence değil de eğitim kanalıysanız? MrBeast kadar hızlı kurgu yapamazsınız. İşte burada Veritasium ve 1920'lerin Sovyet psikolojisi devreye giriyor. Zeigarnik etkisi. Psikolog Buluma Zeigarnik, garsonların ödenmemiş siparişleri mükemmel hatırladığını ancak hesap ödendiği an unuttuğunu fark etti. Beynimiz tamamlanmamış işleri takıntılı hale getirir. Tamamlandığında ise dosyayı kapatır ve siler. Veritasium videoları devasa birer açıklanmamış döngüdür. Başlık size bir soru sorar. Elektrik aslında kabloların içinden akmıyor mu? Bu beyninizde bir bilişsel kaşıntı yani kognitif itch başlatır. Cevabı öğrenene kadar o videoyu kapatamazsınız. Derek Muller videonun başında cevabı hemen vermez. Önce bağlamı kurar, yanlış bilinenleri çürütür, gerilimi tırmandırır. Siz cevabı almak için izlerken farkında olmadan 15 dakika boyunca kuantum fiziği dersi almış olursunuz. İçerik üretirken yapmanız gereken de bu. Videonun başında bir soru sor, cevaba yaklaşırken daha büyük, daha ilginç başka bir soru ortaya at. Döngüleri iç içe geçir. İzleyici bir döngüyü kapattığında kendini çoktan diğerinin içinde bulmalı. Bu, izleyicinin videoyu terk etmesini imkansız hale getirir. Ve geldik en büyük hataya. Videonun sonu. Çoğunuz videonun bittiğini izleyiciye belli ediyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler, haftaya görüşürüz, abone olmayı unutmayın gibi cümleler izleyicinin beyninde film bitti, salonu terk et sinyali yakar ve o an videodan çıkarlar. Bu da o çok değerli oturum süresini öldürür. Tabii ki asla söylenmemesi gereken şeyler değil bunlar. İlk videolarımı izleyenler benim de bu yasaklı kapanışları yaptığımı görecektir. Bir hata mıydı?
Hayır, bu faz 1 inşa protokolüydü. Henüz kimsenin sizi tanımadığı o sessiz günlerde önceliğiniz algoritma değil, güvendir. İlk 1000 kişiyle el sıkışmak, onlara ben buradayım demek zorundasınız. O klasik kapanışlar izleyiciyi takipçiye dönüştüren duygusal kontratlardı. Ama ben o aşamayı tamamladım, temeli attım diyorsanız şimdi faz 2 hızlanmaya geçiyoruz. Artık duygusallığı bir kenara bırakıp matematiği konuşturma vakti. Artık izleyiciye hoşça kal demeyeceğiz. Çünkü onların gitmesini istemiyoruz. Bundan sonraki stratejimiz veda değil, köprü kurmak. Peki bu köprüyü nasıl kuracaksınız? Cümleniz bitmeden, hatta nefesiniz kesilmeden, izleyici videonun bittiğini anlamadan onları bir sonraki videonun içine nasıl iteceksiniz? Videonun konusunu bitirdiğiniz an nefes bile almadan o konunun aslında başka bir sorunla bağlantılı olduğunu söyleyin ve diğer videonuzu önerin ki birazdan bunu bu videoda da göreceksiniz. YouTube algoritması karmaşık bir matematik problemi değil, kolektif bir insan psikolojisidir. Yayın saatlerine, etiketlere, hilelere takılmayın. İnsanların merakına, dikkatine ve tatminine odaklanın. Şu an algoritmaların sizi nasıl yönettiğini anladınız. Peki ya bu algoritmaların yönettiği internetin kendisi bile artık gerçek değilse? Ya internet çoktan öldüyse ve biz sadece botlarla konuşuyorsak? Ölü internet teorisinin korkutucu kanıtlarını ve yapay zekanın bu cesedi nasıl sakladığını şimdi çıkan kartta anlattım. Oraya bekleniyorsunuz.